Herkese merhaba, ben Eylül Aşkın. Sizlere yine Lüleci Hendek Caddesi üzerindeki Bohem Apartmanı'ndan sesleniyoruz. Bugün yanımda film yönetmeni, oyuncu ve sunucu Yavuz Duman var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler geldiğiniz için, davetimizi kabul ettiğiniz için. Estağfurullah, ben teşekkür ederim böyle güzel bir programda olduğum için ve sizlerle olduğum için. Teşekkürler, çok naziksiniz. Nerelisiniz aslen? Ben aslen Kastamonu Taşköprülüyüm. 1981 doğumluyum. Ama 90'lardan beri işte İstanbul'da ikamet etmekteyim. Meslek hayatınıza tiyatro ile başlamışsınız. Evet, evet. Tiyatro ile tanışmanız nasıl oldu? Aslında oyunculuk hamurum benim çok eskiden, yani çocukluktan beri var. Annemin bile şöyle de derdi. Beşiği çevirip televizyon izleme, yani Türk sineması izlemeye varıncaya kadar sustururmuş beni. O siyah beyaz dönemlerde, 80'li yıllarda. Oradan doğru bir hamur varmış. 10 yaşında da tiyatroya seçildim okul kolunda. İşte Dorman Tiyatrosu'nda falan bir sürü eğitimler falan. Evet, evet. O yaşlar. Ama önemli bir tiyatro bir de, evet, Dorman evet. Tiyatrosu. Ama o zamanlar amatördük, işte çocuktuk. Ama edebiyat hocamın işte keşfetmesinden dolayı oyunculuk hamurunu biraz pekiştirdim. Ama ben tiyatro değil de daha çok sinemayı daha çok seviyordum. Çünkü tiyatro tamam. Oyunculuğun... Dizi filmlerde de yer aldınız. Evet, evet. Oyunculuğun temelidir zaten tiyatro. O olmasa olmaz. Ama sinema oyunculuğu biraz daha farklı tiyatroya göre. Ben daha çok seviyorum sinemayı çünkü. Böylelikle bir yol izlemiş olduk. Senelerce aktif olarak dizilerde, filmlerde, reklamlarda boy gösterdikten sonra kamera arkasına geçme fikri nereden geldi? Aslında kamera arkası hep içimde vardı da biraz da kendiliğinden gelmiş oldu. 2017 yılında ben belgesel çekmeye başlarken belgesel programları, Yeşilçam'da iz bırakanlar, Hababam sınıfının oyuncusu, Boncuk lakaplı oyuncusuyla beraber bir yola girdik. İşte Hababam sınıfı belgeselleri falan derken sırasıyla Yeşilçam'a doğru gittik. O Yeşilçam'ın o güzel renklerini işlemeye başladık. Ayhan Işık'tan Sadral Işık'a falan. Bayağı bir programlar yaptık. 26-27 program falan o da aşağı yukarı. Yeşilçam'da iz bırakanlar adı altında. Tabii onun haricinde çeşitli belgeseller de yaptım ama ben Yeşilçam'da iz bırakanları daha çok benimsedim ve hem kamera arkası hem de kamera önü olmak üzere her şeyi bana aitti. Yani yapımcılığı ve yönetmenliği. Yönetmenlik bir şekilde kendiliğinden gelmiş oldu aktif olaraktan. Yani Deneysel oldu biraz yani. Siz öyle bir projeyi hayata geçirmek istediniz. Yönetmenliğini de siz yaptınız. evet, evet, evet. Yani şöyle bir şey. Ama ben onun öncesinde yönetmenlik eğitimleri yani tamam ben bir şekilde yönetmenliğe geldim ama hop oturdum orada yönetmenlik falan o değil yani. Yönetmenlik eğitimleri, oyunculuk eğitimleri beni kendimi bir şekilde geliştirdim. Yani iyi sinema filmi yönetmenlerinden eğitimler aldım. Konservatuvar olaraktan gelmedim. Alaylı bir şekilde yetiştim ama iyi bir sinema yönetmenlerinden eğitim alaraktan geldim. Ondan sonra kısa filmle başladım. Keloğlan aramızda diyerekten. İşte Hababam sınıfı oyuncusu yine Boncuk abinin bana Yavuz dedi böyle böyle dedi bir proje var Keloğlan aramızda. Yalnız dedi yani kısa orta metraj dalında bir film olacak. Hababam sınıfı oyuncularından oluşacak dedi. Onları nasıl tekrar bir araya topladınız? İşte benim için de sürpriz olmuş oldu aslında yani. Bir ufaktan yapmadım. Yani hani alıp da iki kişiyi bir kısa filmle bir öğrenci gibi çıkmadım ortaya. Benim için zaten belgesellerden oluşan hepsini zaten tanıyordum. Hepsini zaten bir araya getirmiştik. Yeşilçam piyasasını iyi tanıyordum. Hepsine hakimdim. Yani zaten Yeşilçam'a komple hakimdim. Onların nasıl oynayacaklarını biliyordum. Çok güzel olur abi dedim. Hani yıllar sonra bir o Tuncay Akça falan da vardı. Allah rahmet eylesin. Mesela iki hafta önce falan kendisi de rahmetli oldu. Tuncay Akça işte gibi 2-3 tane Hababam sınıfı oyuncusu falan da vardı. Hatta 4 tane Boncuk abiyle birlikte. Onlarla kamera karşısına geçtik. Güzel bir film oldu. Festivale çıktı. Adana Altın Kozlar'ydı sanırım. Evet. 25. 26. şeyde dereceye falan girmiş oldu film. Benim için de ilk dereceye giren filmlerim arasında olmuş oldu. Bu şey değil mi? Kırmızı Mendille Gönül Gözü. Evet, Kırmızı Mendil şöyle Türkiye'de ilk oluşan filmlerden. Yani şöyle oldu.
Türkiye'de tango ile ilgili bir film hiç yapılmamıştı. Yani tango eğitmeni işte Hababam sınıf oyuncusu beraber çalışıyoruz. O da bir de sürekli tangolu falan yapıyor. Çünkü Türkiye'de de bildiğiniz gibi tango ile ilgili fazla kimse zaten fazla bilgisi de yok. Yani belli bir kesim biliyor ama çok az biliyor. Belli mekanlarda falan. Abi dedim ya Türkiye'de dedim böyle bir proje yok. Biz dedim niye böyle bir şey yapmıyoruz? Sen dedim senarist ya kendisi. Böyle dedim bir proje yaz ama diyalogsuz olsun. Diyalog falan yok. Hani Charlie Chaplin misali. Diyalogsuz bir şekilde yaz. Ben sizi o şekilde oynatacağım. Aa Yavuz dedi çok iyi olur. Yani tango ile ilgili şimdiye kadar hiçbir film yapılmadı. Tamam abi dedim ben bunu yapacağım. Sizlere dedim armağanım olsun. Aslında böyle bir yola çıktım. Yani armağan olsun diyerekten. Hani ona bir jest olaraktan sürekli de yanımda olduğu için. Ama film o da şeye girdi. Malatya'da yine Altın Koza'da belli bir derecelere girdi ve insanlar tarafından çok hoş bir şekilde karşılandı. Bu da beni çok mutlu etti. Yani karşılaşabileceğim bir şey değildi yani şey bakımından. Çünkü tarzım değildi. Hani tangolu. İlk defa hani belirlediğiniz daha önce yapılmamış bir konsepte bir film çekip dereceye girmek size neler hissettirdi o zaman? Ya şöyleydim ben karakteri gereği biraz sert karakterler, aksiyon filmleri, Sır Şeytanın Kurbanı'nda olduğu gibi ben biraz daha onlara yöneliktim. Çünkü Çukur gibi bir sürü dizilerde falan da rol aldığım için hep sert karakterlerde rol aldım ben. O yüzden hani biraz bana sanatsal film gibi geldi. Yani çünkü ben içinde yoktum ama. Ben oynamam çünkü anlamadığım şeyi oynayamam çünkü. Deneyemem de. Çünkü bayağı bir eğitimi de lazım bunun çünkü hani denesem desem çok yanlış olur. Onun ustaları var. Usta iki kişi tango eğitmeni ve yardımcısını getirdim. Burada dedim eski aşıkları oynayacaksınız. Yani gözleri kör olan bir adamın işte karşısında parkta karşılaşmasıyla oluşan bir hikayeydi. Çok güzel bir hikayeydi aslında. Orada bir hırsızın cebinden parayı çalmak isterken kırmızı mendilden hanımefendinin oradan doğru tanımasından, yıllar önce karşılaşmasını anlatan bir filmdi. Ve çok da güzel oldu. 40 dakikayı falan buldu ama bol bol dans var tabii ki filmde. Gözleri görmüyorlar. İşte belli bir yerde güzel danslar ediyorlar. Kadın o olayları hatırlıyor. Gençlik dönemlerini falan hatırlıyor. Yani Türkiye'de hiç yapılmamış bir filmdi. Diyalogsuz bir filmdi. Sinema değil de kültürel anlamda bir filmdi. Şeye girdi. İşte dediğim gibi Altın Koza'da falan da yarıştı. Çok da benim de hoşuma giden bir olay olmuş oldu. Böylelikle onu da bu şekilde kapatmış olduk. Bu az önce siz de bahsettiğiniz Sır Şeytanın Kurbanları ilk sinema filminiz değil mi? İlk sinema filmim evet. Sinemaya vermiş oldum. Doğru. Onun bir ikincisi çıkacak galiba. Onun çekimleri başladı mı? Şu anda daha başlamadı. İşte birincisini çektik. Hazırlık aşamasında. Şu an sponsorlar aşamasında. Oyuncuların belli bir eksikleri falan var. Teknik anlamda bazı eksiklerimiz falan var. Onları giderip en kısa zamanda motor diyeceğiz biz de. Allah kısmet ederse. Birincisi de geçeyim mi birincisini anlatayım mı? Tabii buyurun. Birincisi güzel bir film oldu. Aslında Türkiye'de o da eşi benzeri olmayan bir filmdi. Ben biraz herkesin yaptığı işi yapmak istemeyen biriyim. Yani bu bunu yapmış. Ben de peşinden onun giden birisi değilim. Türkiye'de bir sürü cinayet vardı. Bununla ilgili karanlık işler vardı. Bunların arkasında kimler var? Ben sinema yoluyla aslında bir şekilde bunu anlatmaya çalıştım. Anadolu'dan okumaya gelen, doktora yapan bir kızın İstanbul'da biriyle tanışıp satanizm cinayetine kurban gitmesini anlatan bir olay anlatmaya çalıştım. Geçmiş dönemde de bunlar vardı. Ama bu şekilde değildi. Sadece ben onu Şeytana Tapanlar isminden doğru aldım. Senaryolaştırdım. Çünkü Anadolu'dan İstanbul'a gelen ve kandırılmaya müsait olan o dönemlerde o kadar genç kızlarımız ve erkeklerimiz vardı ki kendilerine bir bakmışın şeytan sapağında veya farklı yönlerde, esrarda, eroinde çok farklı yönlerde kendilerini bulabiliyorlardı. Dikkat ederseniz 80'li dönemlerde Erler Film'de genç kızlarımızı ve genç erkeklerimizi
Bu yollara düşmemesi açısından filmler yapmışlardı. Hatırlarsınız. Gülşen Bibikoğullar oynardı, Tarık Akanlar falan oynarlardı. Gençlerimiz bir şekilde aslında kafalarına şey yapardı. 90'lar dünya, özellikle Amerika filmlerinde de aynı konu oldukça meşhurdu. Bunun üstüne satanizm, Evet, evet. Cadılık, işte kurban kesme vesaire bu alanlarda çok film çekilmişti. Evet. Aslında benim Amerikan dediğiniz şöyle hoşuma gitti. Bana çakma Amerikan filmi dediler. Eleştiri geldi bu şekilde. Hoşuma gitti aslında, biliyor musunuz bu eleştiri? İyi dedim, ben tamam, Türk sinemasından sıyrıldım. Farklı bir konsepte doğru gidiyorum. Demek ki farklı bir iş yapmışım. Doğru yoldayım dedim. Güzel bir film oldu. Seyircisi orta düzey izlenmesi olsa da seyircisi ikincisini de istedi bu sefer. Ben de ikincisi için kolları sıvadım. Senaryosu şu anda hazır. Ekip arkadaşlarla birlikte yakın bir zamanda inşallah start diyeceğiz. Ama ikincisi çok daha farklı. Tamam, yine işin içinde şeytanlar falan var ama fazla anlatmayayım ben burada ikincisini. Peki diğer filmlerinize kıyasla böyle daha sert, işte gerilim unsurları içeren bir film çekmenin zorlukları neler oldu çekim aşamasında? Türkiye'de sinema filmi çekmek gerçekten çok zor. Yüksek maliyetler gerektiren işler. Ben Korku ve gerilim özellikle, bir değil de mi? korku ve gerilim var yani işin içinde. Aşk ve dram olsa 2 mekan ayarlarsınız. Orada film konusu geçer. Ben geçmişte işte Kırmızı Mendil olayında da yaptığım gibi aslında bana en kolay gelen, ama ben kolayı sevmiyorum. Ben zor olan ne varsa onu seçiyorum. Bir filmde 19 tane mekan olur mu? 19 mekan. Kaç dakika filmin toplamı? 114 dakika. Ve şu 114 an dakikada 19 mekan. 19 mekan var bunun içinde. Barı var, diskosu var. Ondan sonra ev var, ayin var, ormanı var. Katledilme var. Bunların hepsi ayrı ayrı mekanlardan geçiyor. Ve Taksim ve Beyoğlu civarında çektim. Cinayet mekanlarını da Sarıyer tarafında çektim. Yani İstanbul dışına atılmış gibi gösterdim. Çünkü zor olan bir şey her zaman güzeldir. Yani farklı bir iş yapacaksınız. Şimdi ben de oradan doğru konu açılacak. Amerikan filmlerinde de dikkat edersen çoğu mekan, fazla mekanlar var. Çünkü fazla mekan insanları sıkmaz. Seyirciyi sıkmamak gerekiyor. Değişiklik. Evet. Seyirciyi sıkmamak çok önemli. Hani ben bir de filmlerimde çok diyalog kullanmıyorum. Az diyalog ve hareket. Hareket, aksiyon, işte olayın ilerleyişi, hani başlama, orta seviye ve bitiş vardır senaryoda. Kendim yazdım zaten. Özellikle başka senaristlere bırakmıyorum. Şöyle bırakmıyorum. Niye bırakmıyorsun diye soracak olursanız, herkes benim kafam içindekini bilemez. Doğru. Anlatsanız da onların anladığı kadar olacak. Sizin anlatmak istediğiniz olmayacak. Evet. İnanır mısınız? Ben ikincisinin hikayesini oluşturdum. Senarist arkadaşa gönderdim. Dedim ki ben bak böyle istiyorum ikincisini. Bana bir gönderdi. Aşk var, dram var, bilmem ne var. Ben dedim filmi mi yanlış anlattım acaba diye düşündüm yani. Dedim sen ne yaptın? Yok, bu böyle olamaz. Ondan sonra komple senaryoyu çöpe attım. Ve kendi arkadaşlarımla birlikte oturdum. O senaryoyu tekrar yazdık. İnanır mısın? 106 sahne şu anda 2 ay içinde tekrar yazıldı. Ama işte dediğim gibi her şeye hakim olmak, işte başrol oyuncusuna varıncaya kadar bunların hepsini tek tek yerleştirmek çok önemli. İşte polis karakteri vardı. Hem yönetmenliğini yapıyorum burada. Bir de başrolünü oynuyorum. Hem kamera arkasında olmak hem de kamera önünde olmak, bir de onun da zorluğu da var. Teknik anlamda bazı yerlerde monitörün başında olmak zorundasın. Bu anlamda yardımcı yönetmenimize geçiriyoruz kamera karşısına. Ben kamera önünde olduğum sıralarda bu şekilde filmi bitirmiş olduk. Şimdi Sır Şeytanın Kurbanları diye Google'a girip yazdığımızda her yerde varsınız. Böyle özellikle o filmle isminiz de bir ön plana çıktı. Evet. Siz bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? Sette olmazsa olmazlarım, yani ben böyle çalışmayı tercih ediyorum dediğiniz neler var? Başarımın sırrı çok da tabii üstün bir başarı diyemeyeceğim. Yalan konuşmayı. Ama güzel bir çıkış yaptınız. O anlamda evet. Hani yalan söylemeyi fazla beceremeyeyim ama farklı bir çıkış diyeyim aslında ben buna. Türkiye'de çünkü yapılan bir iş değil. Ben yapar yapmaz hemen kopyamı yaptılar.
Evet. Hangi film? Hemen ifşa edelim. Yani ismini vermeyeceğim gerçek anlamda. Ben ilk teaser'ı yayınlar yayınlamaz aynı başrol oyuncusunu ve aynı cinayetleri bir şekilde oraya serdiler. Evet. Dedim ne oluyoruz böyle yani hemen bir ay içinde. Türkiye'de böyle bir şey var işte. Birisi farklı bir iş yaptı mı hemen aynısını yapıştırıyorlar buraya. İlgi çekeceğini düşünmüşler demek ki. Demek ki başarılı bulmuşlar. Evet farklı buldular çünkü. Bir annenin gözyaşları var burada. Benim filmde sadece korku değil ki. Ben korku filmi değil aslında bu. Anlatmaya çalışıyorum. Kültür Bakanı da aynı şeyi yazdılar. Korku filmi değil. Polisiye ve gerilim filmi. Burada hafif komedi var. Tebessüm. Ondan sonra cinayet var. Gerilim var. Polisiye var. Yani karmaşık türler var. Yani bütün hepsini ben birleştirdim. Benim olmazsa olmazlarım dediniz ya az önce. Olmazsa olmazlarım budur. Çünkü seyirciyi sadece bir odaya hapsedip de cinli perili filmlere yapamazsınız. Tamam onların da güzel yapanları var ama bayağı bir çoğaldı. Nereye baksanız cin peri filmleri. Yani Türk sinemasının artık bundan sıyrılması lazım. Amerikan filmlerinde görüyorsunuz kaç şekilde korku filmleri var. Korku Kapanı gibi, Testere gibi. Benim filmim mesela Testere'yle yan yanaydı. Ve izleyici gittiği zaman acaba sıra mı gideyim, Testere'ye mi gideyim falan dedi. Ben de arkalarındayım. Ben de sinemaya götürmüştüm bir arkadaşımı. Öyle bir olaya da şahitlik olmuş. Aslında bu benim için de gurur verici bir durum oldu. Çünkü Testere bildiğiniz gibi dünya sinemasında çok tanınmış bir isimdi. Ve afişlerin de yan yana olması bana da güzel bir reklam olmuş oldu. Çok da hoşuma giden bir durum olmuş oldu. O biraz şeyle de alakalı herhalde. Az önce dediniz ya Türkiye'de korku filmi denince hep böyle cinler, periler diye. Korku kavramını Türkleştirmeye çalışıyorlar. Belki daha evrensel yaklaşmak lazım. Evet. Şöyle bir şey. Öyle bir furya var ama evet o doğru. Cinli perili furyası var. Yani bunun en güzelini Dabbe yaptılar. Hasan Karacadağ yaptı. Belli bir serisini yapıp sonra yurt dışında yaşıyor zannedersem şu anda. Gerçekten çok başarılıydı. Onun üzerinde ben tanımam. Ama şimdi korku filmi illa hep cinle olacak diye bir kaide yok. Hacı ile hoca ile olacak diye de bir kaide yok. Çünkü dinimizi kullanmaya da giriyor bazı şeyler. Ben bunları biraz eleştiriyorum bu konuda. Ben de o yüzden dedim ben bu filmlerden sıyrılıp farklı tarzda cinayet üzerine gerçek olaylardan alınmış olayları yansıtalım. Neden olmasın yani? Daha düne kadar görüyorsunuz bir sürü çocuk cinayetleri oldu. Narin denen bir kızımız öldürüldü. Yani bunların filmleri lazım. İnsanların gözüne sokacaksın, unutturmayacaksınız. Ki onu da Amerika'da yapıyorlar. Yani böyle önemli cinayetlerin cinayet belgeselleri çekiliyor. Bizde bilmiyorum şu ana kadar çekildi mi? Evet. Ben bu filme sıra başlamadan önce ufak bir kısa filmle işte bu çocuk cinayetleri üzerine bir Kastamonu'ya gittiğim zaman yapmıştım. Ortalıkta tam oraya uygundu konsepti. İşte burada bir kız çocuğu boğulmuş dedim. Biri geliyor işte ormanda sizi daha önce burada görmedim falan diyerekten. İşte bunlar kimin boğduğu, olayın arkasında kimlerin olduğu. Bunlar çok önemli. Çünkü şeytani varlıklardan bahsediliyor. İnsanların şeytanın işte hizmetkarı gibi. Bu var yani. Dünya hayatında da var. Kimse pek fazla bilmiyor. Amerikan filmlerine dikkat ederseniz haşla susturuyorlar. İşte haşla durduruyorlar. İşte şeyde de Türk sinemasında da genellikle Kur'an-ı Kerim'de önünü kapatmaya falan çalışıyorlar. İşte bunun üzerine yoğunlaşıp katilleri ortaya çıkarmak ve unutturmamak adına bu tarz filmlere ben devam edeceğim. Sadece bununla mı kalacaksınız? Hayır, bununla kalmayacağım tabii ki. Çeşitli filmler yapacağım. Ama unutturulmayacak filmler her zaman iyidir. İz bırakın filmler diyeyim ben size. Şimdi 2025 yılında başka hangi projeleriniz var? Bu Sırrın ikincisi herhalde. İkincisi devam edecek. Bir iki projemiz daha var. Bir tanesi komedi filmi üzerine. Yine zıt bir evet, alan. zıt bir yapımcı arkadaşım çok istediği için yapıyorum onu. Belki içinde yine bir sert bir karakter olaraktan ben yine oynayabilirim. O var. Yine gerilim tarzında bir film daha var. Bir kadın cinayeti üzerinden yine orada da komiser olaraktan yine yazmış beni. Komiserlikten sıyrılamıyorum tabii ben sırdan dolayı biraz. Aslında ilk şeye başlayışım mafyatik filmle oldu benim. Başrolü filmim. Yardımcı yönetmeni de yapmıştım ben. Ama sonra artık ondan dedim sıyrılayım.
kendime has bir şey. Yani bir komiserlikle oluyor. Bu sefer komiserlik yapışmaya başladı. İnsanı bu şekilde takip ediyor. 3 tane projem var yapabileceğim şu anda. Allah kısmet ederse 2005 yılında. Ve Yeşilçam'da iz bırakanlar olmazsa olmazlarım. Çok seviyorum ben onu. Devam edecek mi o da? Tabii devam edecek. Ben fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum. Eskiden seri halinde devam etti. Çünkü televizyon kanalı da zaten bunu istiyor. Anadolu'da yayınlanıyor. Uydu'dan özellikle. Bir de insanlar Yeşilçam'ı çok seviyor. Yeşilçam'dan sıyrılmak istemiyorlar. Çünkü Yeşilçam'daki o tadı bakar mısınız? Siz de bir Yeşilçamcı bir hanımefendinin kızı olduğunuz için Teşekkür ederim. Daha iyi bilirsiniz. O tatlar yok maalesef Türk sinemasında şu anda. Eskiden halka çok güzel yedirerek çok ağır filmler çekiliyordu aslında. Evet. Ağır senaryolar vardı. Evet, evet. Onu izleyen herkes fark etmiyordu ama anlayan yani Kesinlikle, kesinlikle. Bak mesela Aile Şerefi gibi, Hababam Sınıfı gibi filmler bir daha yapılabiliyor mu? Yapılamıyor. toplumu eleştiren filmler Evet. aslında. İşte Ertem Eğilmez mesela. Ertem Eğilmez yönetmekten gelen birisi değil. Alaylı bir şekilde geliyor. Münir Özkul'un desteğiyle bir işletmesi var. Diyor ki seni diyor sinemaya alalım. Sen yönetmen ol. Ne işin var buralarda diyor mesela Münir Özkul. İyi bir arkadaşlar. Ama adam ilk filmi başarısız oluyor. Hülya Koçyiğit işte Kartal Tibet'le bir film çekiyorlar. İlk filmi pes etmiyor adam. Diyor ki ben diyor bu filmleri de yapacağım. Gidiyor Hababam Sınıfı'nı yapıyorlar. İşte Aile Şerefi gibi unutulmaz bir yönetmen oluyor mesela. İşte o yüzden hani yönetmenin işte konservatuvar olması, eğitimli olması tabii ki önemli. Ama bir şekilde de beceri lazım. Şimdi aslında eleştireceğim bu konuda biraz. Bazı yönetmen arkadaşlarım var. Ucuza kaçmaya çalışıyorlar. Ucuz oyunculuğa kaçmaya çalışıyorlar. İşte şu karşıda pastanede çalışan adamı getirip oynatmaya çalışıyorlar. Ha pastanede çalışan adam insan değil mi diyeceksin. Tabii ki insan. Ama o kişinin bir eğitimi var mı? Oyunculuk, jest, mimik, artikülasyon, beden dili, yarı yarıya. Bunlar olmazsa oyunculuk olur mu sizce? Olmaz. Olmaz. Bunları yansıtacaksın. O adam nasıl yansıtacak bunu? Yani biraz da ucuz oyunculuğa da kaçıyorlar bazı yönetmen arkadaşlar. Herkes değil çünkü. Okullu oyuncular almaya gayret ediyorlar. İşte eğitimli oyuncular çok çok önemli bu şeyde. Tiyatro kökenli veya işte kamera önünde bulunmuş, filmlerde oynamış, şovrilleri olan oyuncuları biz de tercih ediyoruz. Ama öbür arkadaşlarımız da bazen kırmamak adına bir iki roller falan da veriyoruz. Tabii ki onlar da insan. Ama diyorum ki eğitim alın gelin ona göre değerlendirin. Çünkü bir karakter bir karaktere uymaz. Ben şimdi bir karakterde oynayacağım. Benim tipim o karaktere uymazsa ben nasıl oynayacağım bunu? Seyirci bunu kabul eder mi? O biraz herhalde casting'e de bakmıyor mu? Bazen çok iyi oyuncular arasından da bazen. Tip olarak seçim yapıyor Evet, evet. Castingler de var. Bir de şöyle bir şey var. Bazen hiç uymayan karakterleri sinemaya oturtmaya çalışıyorlar. Dizilerde de görüyoruz. Yani bu karakter buna uymuş mu diyorsun? Hiç alakası yok mesela. Yok yani. Bazen de torpilli işler de dönüyor bu sektörde. Bu bir daha çoğunlukla dönüyor. Yani biraz dizi sektöründe özellikle tek tipleşme, tek elleşme daha doğrusu mevcut. Evet, evet. O yüzden ben de oyuncularımı seçerken kendim seçiyorum. Kimseye bırakmıyorum. Alıyorum bu karakter diyorum buraya uyar. Tamam. Cukkadan oturdu. Abi diyor sen diyor karakteri çok iyi seçiyorsun. Tutmasını biliyorsun. Bu kadın cadı gibi bakıyor. Ha sizin öyle bir ekibiniz yok yani. Ben film çekeceğim diyorsunuz. Var. Başvurular geliyor. Tabii ki. Ama siz de muhakkak görüyorsunuz öyle mi? Tabii. Ben görmeden. Genelde bir öneleme olur yönetmeni en son kalanlar gider ya siz baştan mı dahil oluyorsunuz? Ya ben biraz o yönetmenden kendimi farklı tutuyorum. Şöyle reji asistanlarım falan var. Ama kendim görüyorum. Kendim bir bak. En baştan. Tabii. Şovril falan alıyorum. Zaten kendim seçe alıyorum. Bana işte diyorlar hocam böyle şu Siz en baştan seçiyorsunuz. Reji sizin için seçip kalanları size yollamıyor. Hayır. Siz seçiyorsunuz. Evet ben seçiyorum. En başından. Çünkü o insanların da umutları olmuş oluyor. Hani kırılmasın diyerekten. İşte reji asistanlarını biraz da keyfine bırakırsak bu işleri çok kişi elenir. O yüzden fazla kişiyi de yapmak istemiyorum.
İşte bana fotoğrafları geliyor, showreelleri geliyor. Ben onların üzerinden bakıyorum. Kişi duymadan, ha yok diyorum, hani örnek veriyorum, asistanım var. Asistana diyorum ki bak bu olmaz. Hani bunu almayalım. Ya bu karaktere uymaz. Ama zayıftır. Tam bu karakterliktir. Ne yapalım? Biraz eğitim verelim. Biraz eğitim şey yapalım. Çalıştıralım. Bu buna göre uyar. Ha, benim de biraz çalışma prensibim değişik. Biraz sahada olmayı daha çok seviyorum. Hani geri planda ya ben yönetmenim, işte şöyle benim asistanlarım var. Şöyleydi böyleydi. Pek durmuyorum yani. Sahadayım. Aslında eskiden de böyleymiş. Eskiden Türk sinemasında da yönetmen Evet. seçim yapıyormuş. Evet. Başrol oyuncuları, yan oyuncuları, Yan figüranına kasları. kadar Evet. yönetmenin onayından geçiyormuş. Bu önden rejiden geçip sonra kalanların yönetmene gitmesi olayı son dönemde daha Son çok dönemlerde yaygınlaştı. biraz daha yönetmenleri ağırlaştırıyorlar bu konuda. Biraz daha tembelleştiriyor. Yani ben öyle değilim. Ben sahada göreceğim. Onların okuma provalarına katılacağım. Nasıl yapabiliyor? Bak diyorum ki şurayı böyle yapma. Jest mimi biraz daha böyle yaparsan o onu anlıyor zaten, algılıyor. Oyunculuk kabiliyeti var. Onun bir sürü filmlerde rol almış veya tiyatro sahnelerinde rol almış. Tamam hocam diyor. O şekilde oyuncuyu güzel bir şekilde eğite kıvam, hamur derler ya, hamuru yoğura o dereceye getiriyorsun. Her şey güzellikle. Yani bağıra çağıra olmaz. Bazı yönetmenler ve koordinatörler vardır bu piyasada. Onların elinde ben koordinatör falan seçmiyorum. Her şeyi benim diyorum. Kafadaki isim benim. Karışmayın işime gücüme. Sadece reji asistanlarım da işi. Çünkü onların eline bırakırsak kendi adamlarını bu sefer sinemaya yönelir. Öbürleri geride kalmış oluyor. Onlara da haksızlık etmiş oluyorum. O yüzden sahada olmayı her zaman ben severim. Peki Türk bir yönetmen olarak Türkiye adına bir idealiniz var mı? Ben Türk sinemasında işte şunu yapmak istiyorum. Hani hem kendi adımı hem de işte şu türü şuraya taşımak istiyorum ya da böyle bir film çekmek istiyorum. Bir hedef var mı kafanızda? Gayet tabii hedeflerim her zaman vardı benim. Şöyle, Türk sineması ne kadar yukarılara çıkarsa hani bizim için gurur verici olur. Hem yönetmenliğim adına hem de Türk sineması adına, ama farklı işler yapmak gerekiyor. Türkiye'de yapılmamış işler. Neler var? Örnek veriyorum. Aşk dram filmlerine biraz da fakir oğlan, zengin kız edebiyatından sıyrılıp Çok var. evet ya farklı bir konsepte işleyelim bunu. Yani neden olmasın yani? Bu şekilde de Ama olabilir. izleniyor diye değiştirmiyorlar. Zaten sorun o. İnsanlar onu izliyor yani. Ekmek su gibi ona alışmışlar. Ama sürekli aynı şeyler. Şimdi kız villada oturuyor. Erkek fakir. Birbirine aşık oluyorlar. Ya da tam tersi. Evet, veya tam tersi. O diyor ki yok olmaz, ben sana kızı veremem. Ondan sonra adamlarını salıyorlar işte falan. Çocuğu dövüyorlar. Olay hep aynı yani. Ama bunun konsepti biraz farklı olabilir. Mesela ne olabilir? Eski Yeşilçam'dan biraz alıntı yapabilirsin. O aile şerefinde olduğu gibi. Fakir çocuğun bir ailesi vardır. Bunlar bir iş hayatı vardır. O hayatı yansıtacaksın. Bu adam metroda gitsin ya. Ünlüdür, tamam, ekran yüzüdür. Hep lüks hayatımız mı geçiyor bizim? Yok. Metroyla gitsin. Bir baksın, bir hayatı görsün. Demircide çalışsın. Ağır sektörlerde çalışsın. Seyirci onu bir görsün. Hayatın kendinde bir bulsun. Ama onu göstermek istemiyorlar. Zengin hayatını empoze Enjekte etmeye çalışıyorlar. istiyor. Ama herkesin öyle bir hayatı yok ki. Herkes villada mı oturuyor? Villa hayatını anlatmak istiyorsan o zaman zenginlerle ilgili film yapacaksın. O tarzı anlatmaya çalışacaksın. 10 konseptli bir film yapacaksın. Ama biz ne yapıyoruz? Zengin kızla fakir oğlanın hayatını anlatmaya çalışıyoruz burada. Hani bunu yoğurup nasıl güzel bir film çıkartırız ortaya. Bak o zaman tatlar nasıl yeniyor. Ona bakarsanız beyaz yakalıları da toplumun hani orta üst kesimi olarak göstermek için böyle altında arabası olan, saçlar yapılı vesaire gösteriyorlar. Beyaz yakalı bir sürü arkadaşım var. Hepsi derbeder vaziyette işten eve geliyor. Kimse Evet. de işe giderken saçına fön, işte dalga falan yaptırmıyor. Evet. Öyle Evet. bir gerçeklik Öyle bir yok. durum da var. Doğru. Ama dizilerde bakıyoruz işte beyaz yakalı X firmasının çalışanı şöyle geliyor. İşte Bir egoyla geliyor. Bir egoyla jiple geliyor. geliyor falan. Evet, Böyle büyük arabayla, evet. SUV'la falan geliyor. Öyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yok. O da metroyla geliyor. Öyle bir masal dünyasında Evet. yaşıyoruz. Toplu taşımaya biniyor. Hayatı geçiyor öyle. Onu bir gösterelim. İşte ünlü bir yönetmen vardı. Şimdi ismini vermeyeceğim. Onun başarısının sırrı 3,5 saatlik film yaptı adam mesela. Başarısının sırrını doğal haline bırakıyor filmi.
Neler olmuş, neler bitmiş, fazla diyalog da yok. Adam geliyor, ne haber, nasılsın, geliyor çay içiyor falan. 3,5 saat sürüyor film. Ama insan izletiyor. Adam kendine bir şey buluyor. Evet ya, ben işten geldiğinde böyleyim. Bu hayatı yaşıyorum. Zor bir hayat yaşıyorum. İşte izleyici kendine onu bulursa tamam. Ama vurduymuş, kırdıymış, işte mahvetik şeylermiş. Biraz kötü, topluma kötü örnek olmuş oluyor. Ha, olmuş olayları göster. Ona kimse karşı değil. Ama bir de birbirinin peşine aynı işleri yapmayın. Yani farklı işler yapalım. Hem dizi hem sinema farklı bir yöne doğru gitsin. Şimdi 2025 yılında Sırrın ikincisi geliyor. Onun dışında belgesel devam edecek. Belgeseller fırsat devam edecek. buldukça. Bir gerilim filmi daha var. İsmini söylemeyeyim şimdi. O da var. Bir gerilim Bir komedi daha filmi gelecek. var. Bir komedi filmi. Bayağı önümüzde 4 proje Evet, var evet, yeni 4 yıl proje. için. Evet. Sosyal medya kullanıyor muyuz? Aktif misiniz sosyal medyada? Evet, genellikle Instagram daha çok kullanıyorum. Çok da seviyorum. Onun haricinde tabii Facebook veya işte farklı mecralar da var ama Instagram her zaman daha aktiftir. Daha çok seviyorum. Aslında sosyal medyada güzel, hem de reklamın yapılması açısından düzgün kullanıldığı zaman çok güzel bir nimet aslında. Eskiden yönetmenler veya oyuncular ulaşamıyordu seyirciye. Ne yapıyor? Sadece TRT ekranlarından veya sinemalardan, işte o fragmanlarla insanlar gördü. Afişlerden gördü. Aa, bu Cüneyt Arkın'ın filmi çıkmış mesela. Adamlar öyle gidiyordu. Şimdi öyle mi? Hemen ne yapıyor? Sosyal medyadan görüyor. Aa, film çıkmış işte. X kişinin, hemen gidiyorlar. Çok güzel bir şey. Güzel değerlendirmek gerekiyor bunlar yani. Şeyi sormadım. Hem Türkiye'den hem de dünyadan genel olarak beğendiğiniz, tarzını beğendiğiniz, zamanında örnek aldığınız ya da hala örnek aldığınız başka yönetmenler var mı? Türk sinemasında tabii ki Osman Seden. Ondan sonra Hababam sınıfı yönetmenlerinden Ertem Eğilmez. Bunlar çok örnek alınması gereken. Ha, iyi işler konusunda örnek alıyorum. Hani tarzım benim farklı. Herkesin yönetmeyi, yoğurt işi farklı derler ya. İlham alıp kendiniz uyarlıyorsunuz. Ben makyajına varıncaya kadar biraz karışıyorum bu konuda. Bak, burası böyle olmamış. Çünkü kafamdaki farklı. Bazı yönetmenler vardır, karışmaz. Memduh Ün gibi. Çok Yılmaz, şu an ismi aklıma gelmiyor. Atıf Yılmaz. Bunlar Türk sinemasında çok değerli yönetmenler, biliyorsunuz. Sinan Çetin. Bunlar hepsi örnek alınması gereken yönetmenler. Dünya sinemasına bakacak olursam, çünkü onları pek fazla tanımadığım için fazla dünya sinemasının yönetmenleri fazla örnek almıyorum. Ama Amerikan filmlerini seviyorsunuz ya, belki vardır birkaç yönetmen Amerikan diye düşündüm. Yönetmen olaraktan değil de oyuncu olaraktan. Oyuncu olaraktan mesela Sylvester Stallone'nin çok büyük hayranıyım. Yani çok severim kendisini de. Filmlerini biraz daha aksiyon yönelik filmleri. Bir Turkish Rocky'de gelir mi acaba? Vallahi olabilir. Neden olmaz? Bir dövüş kulübünde bir Türk gencinin yaşadıkları. Evet. Neden olmasın? Doğru söylüyorsun. Fikir verdim. Şey de olabilir mesela, gerilim temalı filmler de vardı biliyorsunuz, Sylvester Stallone'nin. Neden olmasın? Yapılabilir bunlar. Ama dediğim gibi teknik açıdan veya sponsorluk bakımından Türk sineması gerçekten çok zora giriyor. Üsttekiler yapabiliyor ama onun altındakiler çok zorlanıyor. Devletin bu konuda biraz destek vermesi lazım. Yönetmenlere, yapımcılara çok büyük maliyetler. Bunun bir filmin maliyeti dudak uçuklatıyor. Yani ben şuradan kısayım, buradan kısayım derken çoğu şey eksik kalmış oluyor. Büyük yapım şirketlerinin fonları var ama onun dışında bizde herhangi bir fon yok, değil mi? Kendi cebimizde. Hayır. Türkiye'de 5 tane yapım şirketinin elinde şu anda. 4-5 tane büyük yapım şirketleri. Onun haricinde onun altındakiler çok zorda kalıyorlar. Tamam, güzel filmler yapıyorlar. Onların yapmadıklarını yapıyorlar aslında, biliyor musunuz? Çıkarmadığı oyuncuları çıkarıyorlar. Çok büyük değerler var. Bunları işte devletin biraz el atması gerekiyor. Kardeşim, sen yapıyorsun, bu adam da yapılması lazım. Teşvik primleriyle desteklenmesi gerekiyor. Yani çok önemli. Yani biz yönetmenler ve yapımcılar olaraktan çok zorlanıyoruz bu konuda. İnanır mısınız? Yoksa senede ben de atarım 10 tane film. Gerçekten. Hani diziye biraz girmek istemiyorum. Dizi biraz daha yorucu. Sinema filmleri kalıcı oluyor.
dizi filmler kalıcı Unutuluyor. olmuyor. Tabii, çünkü sürekli diyaloglarla bir de insanlar artık çok sıkılıyor. İnanır mısın, ben bile izlerken uykum geliyor. Çok diyaloglara boğulmaz o Bir tek seyirci. bizde öyle ama zaten bir tek bizde 3 saat diziler yani normalde 40-45 dakika, hadi taş çatlasın 1 saat reklamsız. İnanır mısınız? Eskiden 45 dakikaydı. Perihan abla dönemlerini internetten de bakın, belki siz de bilirsiniz az buçuk. Perihan abla dönemleri vardı. Biz o zaman çocuktuk. 45 dakikaydı. Ya bir tat vardı, bir lezzet vardı. Ondan sonra bizimkiler vardı. 50 dakikayı falan geçmiyordu. Sonra iş ticarete döküldü. Diyaloglar uzatıldı. Oyuncu sıkılıyor bu sefer. Seyirci sıkılmaya başlıyor. Yani ben bir yönetmen gözüyle zaten hiç izlemiyorum. Yani belli başlı diziler dışında hiç izlemiyorum yani. Ama sinema filmi deyince bir sürü yerli ve yabancı, Avrupa sineması da olmak üzere her tarzda filmler izliyorum. Örnek alıyorum, bakıyorum. Türk sinemasında örnek aldığınız oyuncularım var mı derseniz, Türk sinemasından rahmetli Cüneyt Arkın'ı çok severdim. Kadir İnanır hala örnek alırım. Ondan sonra Tarık Akanlar. Bunlar vazgeçilmez oyuncularımız. Tarık Akan'ı da Cüneyt Arkın'ı da kaybettik. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bunlar hepsi örnek alınması gereken oyuncular. Şimdi dublör kullanmayan oyuncu Cüneyt Arkın. Şu an Türk sinemasında onun gibi bir oyuncu görebiliyor musunuz? Yapabilen var mı sizce? Bir bakın Normal şöyle. düzgün bir şekilde atabilen oyuncu sayısı bile çok az bence. Çok az, çok az. Cüneyt Arkın sadece bir sahnesini söylüyorum. Boğaz Köprüsü'ne doğru tırla geliyor. Arabadan tıra çıkıyor. Gerçekten bu sahne yani. Ve ben o Yeşilçam oyuncularla birebir program yaptığım için kendileri anlatıyor. Çok zor sahnelerdi diyor Yavuz diyor. Yani bir de o dönemlerde şey yok. Böyle hafıza kartına kaydetme falan yok. Filmler dışarıdan geliyor ve tek sahnede çekmek zorundasın. Tır gidiyor bir taraftan. Yönetmen veya görüntü yönetmen onu çekmeye çalışıyor ve adam oradan gerçekten ölümü pahasına o sahneyi beceriyor. Yani ben hayranlıkla hala izliyorum. Yani onun gibisi de gelmez. Ya diğer oyuncular da öyle. Yani bir Yeşilçam asla tutmaz. O yüzden hepsi Allah rahmet eylesin demek istiyorum. Ben Cüneyt Bey'le tanışmıştım. Çok küçüktüm, 8 yaşında falandım. Şeyi sormuştum. Hiç mi bir yeriniz kırılmadı demiştim. Çok. Kırılmaz olur mu diye bana saymıştı. Yok 8 kere kolumda, bilmem kaç kere Evet, burnumda, evet. bilmem kaç kere. Yani adam bel kemiğine kadar teker teker. Evet. Ya ama şimdi şöyle bir şey var. Sinema aşkı diye bir şey vardır. Bu oyuncuda da vardır, Şimdi yönetmen. kimse riske girmiyor ama. Girmiyor. Dublör kullanıyorlar artık. Yani hatta şu camlar bile, eskiden 1 milimlik camlar vardı. Bu 1 milim camlarla vururlardı, kırarlardı. Şimdi öyle değil. Şeker camlar var mesela. Adam istediği gibi rahat rahat hareket edebiliyor. Ne yapıyor? Kamyonun üstüne vinçle çıkarıp orada iplerle tut. Öyle bir eskiden öyle olanak yoktu ki. Sen Boğaz Köprüsü'nde o sahneyi çekeceksin. Nasıl yapacaksın sen onu? İmkanı var mı? Bir de trafik akıyor yani. Evet. Nasıl çekiyorsunuz yani? Gerçekten Akıl alır gibi değil akıl şu alır an gibi değil. düşününce. Ben hiç akıl aldıramıyorum. Yani işin içinde olan birisi olaraktan, yani hem yönetmenine helal olsun diyorum, hem de oyuncusuna Allah rahmet eylesin, hepsini saygıyla anıyorum buradan. Ben vizyonunuzu çok beğendim Yavuz Bey. Umarım Türk sinemasına güzel yenilikler getirirsiniz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim Çok efendim. Yani. keyifli, bilgilendirici, umduğumdan çok daha güzel bir sohbetti. Bu arada onu da söylemeden Çok teşekkür ediyorum. edemeyeceğim. Şimdi karşıdaki kişinin Keyif verdiniz. sert bir olaraktan gördünüz. Yani sert değil de herhalde daha böyle farklı bekliyordum bazı şeyleri. Ne gibi mesela? Vallahi söyleyin açık açık. Yani egolum. Yani hayır, Kurtlar Vadisi falan diye girdiniz ya. Daha sert bir bakış açısı bekliyordum. Evet. Çok daha çok yönlü, farklı şeyleri bir arada barındıran bir bakış açısı yakaladım. O hoşuma gitti. Onu belirtmek istedim. Aynı şeyi ben Daha tek tip düşündüm ben sizi. Çünkü hep şey dediniz, vurdulu kırdılı, işte korku filmi vesaire. hep ama öyle gözüktüm. Şimdi şöyle katılıyorum ben size. Rahmetli Hikmet Taşdemir vardır, bilirsiniz. Ben onunla program çekmeye gidiyorum Silivri'ye. Telefonda görüşüyorum ama kendisi çok şey birisi. Yani sert birisi ya. Bir de filmlerden falan da. Dedim adam karşımızdaki sert birisi yani. Biraz herhalde oturaklı oluruz. Neyse gittim adama. Şeker gibi biri çıktı karşıma. Yani o kadar mütevazi, o kadar şey. Abi dedim ya, ben sana bir şey söyleyeceğim dedim. Ben seni hiç böyle beklemiyordum. Neden Yavuz dedi. Vallahi şeker gibi biri çıktı o sert adamdan dedim yani.
Yok dedi. Bizi dedi, tanıyanlar öyle tanıyor da aslında kişilik olarak da öyle değiliz. Yani şimdi sosyal medyadan gözüktüğü gibi de olmuyor işte bazı şeyler. İnsan aldanabiliyor. Evet, kesinlikle katılıyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Farklı, güzel bir çıkış yakaladınız. Hı hı. Devamı olsun, daim olsun diyorum. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Instagram hesabımızı da verelim. Takip etmek Yavuz isteyenler Duman için. Official hesaplarına beni takip edebilirler. Yeşilçam'da iz bırakanlar hesabı da var. Oradan da Ayrıca. takip edebilirler. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum bu arada. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere de Teşekkür başarılar ederiz. diliyorum. Çok teşekkürler. Efendim bugün yönetmen Yavuz Duman'la beraberdik. Kendisini Instagram'dan, sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.